Kurumsalda mı çalışmalıyım yoksa yerel bir firmada mı çalışmalıyım? Bu işe nereden başlamalıyım sorusunun cevabını vermeden önce öncelikli olarak emlak sektöründe paylaşım oranlarını, paylaşım stratejisini, para paylaşım prensibini bilmeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi bir yerel firma açtığınız zaman, kendinize bir yerel firma açtığınız zaman aldığınız komisyonun tamamı size kalıyor. Fakat siz bir kurumsal firmada Remax, Realty World, Coldwell Banker gibi bir Turyap gibi bir firmada gayrimenkul danışman olarak çalıştığınızda ise kazancınızın %50'si, %60'ı, %70'i, %80'i size kalabilir. Bu firmayla yaptığınız anlaşmaya göre, o firmanın paylaşım politikasına göre değişebilir. Şimdi siz bir komisyon, 10 bin lira bir komisyon aldığınızda 5 bin lirasını firmaya verirsiniz. Tabii bu sizin canınızı sıkabilir belki. Moralinizi bozabilir. Yani bütün işi ben yapıyorum. Bütün faaliyetleri ben yapıyorum. Müşteri benim. Satışı ben yapıyorum. Müşteriyi ben buluyorum. İlanı ben, resimleri ben çekiyorum. Portföyü ben buluyorum. Tüm hizmeti ben yapıyorum. Yani bir işin tamamlanması yaklaşık 40 gün, 50 gün, 3 ay yerine göre, projesine göre sürebilir. Bu süre zarfında bütün işleri ben yaptığım halde işte kazancım, iyi de para kazandığım halde kazancımın yarısını firmaya veriyorum gibi düşünebilirsiniz. Bunu vermek istemiyorsanız, bunda gözünüz olacaksa tabii ki yerel firma açacaksınız. Yerel firma açtığınızda da elektrik sizden, su sizden, kira sizden, işte depozito ödeyeceksiniz, ısıtmaya para vereceksiniz, soğutmaya para vereceksiniz. Bunların hesabını çok iyi yapmanız gerekecek. Bir de dört duvar arasında tek olacaksınız, yalnız olacaksınız. Kurumsal bir firmada diğer arkadaşlarınızla etkileşim halinde olacaksınız. Siz onlardan bir şeyler öğreneceksiniz. Onlar da sizden bir şeyler öğrenecek. Siz onlardan bir şeyler duyacaksınız. Onlar da sizden bir şeyler duyacak. Sizin müşteriniz, alıcınız onların satıcısıyla iş yapacak. Sizin satıcınız onların alıcısıyla iş yapacak. Ortaya karışık mix oluşacak. Tabii bu güzel yanı, tekrar işlem gerçekleştiğinde bu sefer yine paylaşımlar devreye girecek. Siz bir iş yaptığınızda kurumsal firmada arkadaşınızla önce parayı kendi aranızda bölüşeceksiniz. Yarıya böleceksiniz. %50'sini arkadaşınız, %50'sini siz. Kalanını da %50'sini ofise bırakacaksınız. O da %50'sini ofise bırakacak. Yani bir 10 bin liralık bir işte, işbirliğiyle yaptığınız bir işte size 2500 lira düşecek. Tabii bu az para mı demeyin. Kimine göre az, kimine göre çok. Her gün yapılan bir işlem değil. Belki ayda bir işlem yapacaksınız. Belki 2 ayda bir işlem. Belki 3 ayda bir işlem yapacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Her gün işlem yapın. Her hafta işlem yapın. Ama bu genel istatistik olarak bu mümkün olmayacaktır değerli dostlar. Bu paylaşım oranları firmalarda çalışanların yüzlerine yansıyan mutlulukları veya mutsuzlukların en büyük sebebi oluyor. Yani siz bir işlem yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, 40 gün boyunca ofise gidip geliyorsunuz, çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz, ofiste ısınıyorsunuz, yazsa klimaları açıyorsunuz, harcıyorsunuz. Siz cebinizden 5 kuruş para çıkmıyor, sizden kira isteyen yok, elektrik isteyen yok, su isteyen yok, fatura isteyen yok. Siz sadece arabanızla ofise gidiyorsunuz, ofiste internetinizi, bilgisayarınızı açıyorsunuz, internete bağlanıyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Müşterilerinizi arıyorsunuz. Kendi özel telefonunuzdan. Müşterilerinizle diyalog kuruyorsunuz. Onları çağırıyorsunuz ofise. Ağırlıyorsunuz onları. Bunların hepsi bedava. Sizde hiçbir masrafı yok. Sadece siz ofise gel git yol parası, mazot parası harcıyorsunuz. Müşteri ziyaretlerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Öğle yemeğinizi kendiniz yiyorsunuz. 40 gün böyle geçiyor. 50 gün böyle geçiyor. 60 gün böyle geçiyor. Bu arada yavaş yavaş biriktirdiğiniz parayı da tüketmeye başlıyorsunuz. Tam 60. günde tak bir işlem oluyor. 10 bin lira, 20 bin lira para geliyor. Ne yapıyorsunuz? Eyvah, iyi para. Ama bunu nasıl bölüşeceğiz şimdi? Tüh. Ben bu işlemi kiminle yapmıştım? Ofis arkadaşım Ahmet'le. Yarısını Ahmet'e vereceğim. Bana ne kalacak? 10 bin liradan 5 bin. Tamam. 5 bin lirayı, bana kalan 5 binin hepsini eve mi götüreceğim? Hayır. Sen buraya 60 gündür buraya gelip gidiyorsun, yiyip içiyorsun. Çay, kahve misafirlerini ağırlıyorsun. Burada ofisi kullanıyorsun. Sekreteri kullanıyorsun. Ofisin gerekirse ilan altyapısını kullanıyorsun. Sahibinden.com ve diğer siteleri giriyorsun. 10 bin lira almıştık.
5.000'ini Ahmet'le verdik. Ahmet'le bölüştük. Ortak yaptık çünkü işi. 5.000 lirayı da 2.500'ünü ofise, 2.500'ünü kendime. Bir depo mazot 2.500 lira. 2.000 lira. Eyvah. Ben ne yapmalıyım? Ya bu işi bırakmalıyım ya da yerel bir firma açmalıyım. 250 liraya bir ofis, 500 liraya bir ofis açmalıyım. Kıyıda köşede, kuytu köşede sekreter çalıştırmam. Ofise gitmezsem de elektrik, su faturası düşük gelir. Deyip bu sefer kurumsal firmadan ayrılmalar başlıyor öbür tarafa. Herkes bir yerel firmasını açıyor. Açtıktan sonra da bu sefer kazandığınız parayı bu sefer birikmiş borçlarla ödüyorsunuz. Yani siz 60 gün geçiyor ofisinizde bir işlem yapıyorsunuz. 10 bin lira, 20 bin lira para alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki o güne kadar elektrik faturanız birikmiş, su faturanız birikmiş, kiranız birikmiş, telefon faturanız birikmiş, o birikmiş, bu birikmiş, şu birikmiş. Sonuçta yine size belki yarısı da kalmamış, çeyreği de kalmamış derken böyle bir kısır döngünün içine giriyor. Şimdi emlak sektörü de herkes alıcı, satıcı, emlakçı, gayrimenkul danışmanı, ofis sahibi, herkes karşısındaki parayı, verdiği parayı veya başkasının kazandığını gördüğü parayı kar zannediyor. Oysa bu ciro. Ciro kar demek değildir. Yani siz 10 liraya bir ürün aldığınızda, 10 liraya bir dondurma aldığınızda bu 10 liranın 10 lirası kar demek değildir. Belki onu 5'e mal etmiştir dondurmacı, belki 7'ye mal etmiştir. Sadece 3 lirası kardır. Belki 11'e mal etmiştir köylü domatesi. Ona satıyorsa 1 lira zarardadır. İşte gayrimenkul sektöründe de düşülen en büyük yanlış, kazanılan para, masaya koyulan paranın hepsi kar zannediliyor ve buna göre bütün hesaplar yapılıyor. Buna göre strateji kuruluyor. Daha sonra bunun kar olmadığı, bunun giderler düşürdükten sonra ya hiç kalmadığı ya az bir kısmının kaldığı görüldüğü zaman moral bozukluğu oluşuyor. Yani burada değerli dostlar, yapılması gereken nedir? İyi bir kar zarar hesabı, iyi bir maliyet kontrolü, iyi bir maliyet kontrolü stratejisi kurulması lazım. Yani ben gelirlerimi nereden, ne şekilde kazanacağım, giderlerimi ne şekilde kontrol altına alacağım, giderlerimi, gelirler bir tarafta, giderler bir tarafta. Daha sonra bu gelirlerle giderler arasındaki dengeyi nasıl kuracağınızın stratejisini baştan iyi kurmanız lazım. Bunun için bunun yolu bazen yerel bir firmada çalışmak olabilir, bazen de ulusal bir firmada çalışmak olabilir. Bu kişiye göre değişir. Ama genel geçer konuları söyleyeyim ben size. Mesela Anadolu'da büyük firmalar, kurumsal firmalar büyük başarıları sadece büyük şehirlerde kazanır. Ankara, İstanbul, İzmir dışında Anadolu'da hadi turistik şehirleri Aydın, Antalya, Kuşadası gibi şehirleri de hariç tutayım. Antalya'yı hariç tutun. İzmir'i hariç tutun. Kuşadası'nı hariç tutun. İstanbul, Ankara'yı hariç tutun. Kurumsal firmaların kazandığı büyük bir başarı göremezsiniz. Buralarda da, bu büyük şehirlerde de yerel firmaların çok büyük başarılarını genel olarak göremezsiniz. Yani diyeceğim o ki, eğer siz kurumsal bir firmada çalışmak istiyorsanız, büyük şehirdeyseniz, büyük portföylere gidiyorsanız, biz biraz önce anlattığım olay 10 bin liralık bir komisyon için geçerliydi. Eğer siz 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin komisyon hedefleyerek çalışırsanız, bu da sadece büyük şehirlerde mümkün veya bahsettiğim turizm şehirlerinde mümkün. Siz bir işlemden 100 bin veya 500 bin, 200 bin komisyon alabilirsiniz. Bunun diyelim ki 200 bin lira bir komisyon aldınız. Büyük bir dükkan sattınız Ankara'da, İstanbul'da. Bunun 100 binini Ahmet'le ortak çalışmışsınız. Ahmet'e verdiniz. Size kaldı 100 bin. Bu 100 bin liranın da 50 binini ofise verdiniz. Size kaldı 50 bin lira. 50 bin liranın da 25 binini masraflarınıza, biriken borçlarınıza harcadınız. Kaldı size 25 bin lira şeyde. Bak 200 bin lira da size kaldı 25 bin lira. Eğer bu 200 bin değil de 20 bin lira olsaydı, 20 bin komisyon çok mu az diyeceksiniz. Çok az değil tabii ki 20 bin. Ama yarısını Ahmet'le bölüşmek zorunda kaldığınızda 10 bine düşüyor. 10 binin de yarısını ofiste bölüşmek zorunda kaldığınızda 5 bine düşüyor. 5 binin de yarısını giderlerinize attığınızda size kalıyor 2500 lira. Bu kural hep böyledir arkadaşlar. Yarılanma ömrü gibi düşünün kimyadaki. Hep yarısı. 3 kere yarısı olduğu zaman size kalır çeyreği. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani buradan çıkarttığımız sonuç şu. Siz
Kurumsal bir firmada çalışmak istiyorsanız, büyük şehirdeyseniz avantajlısınız. Büyük portföylere koşuyorsanız avantajlısınız. Ayşe teyzenin evini kiralayacaksınız. 5.000 lira komisyon alacaksınız. Bunu ofisinizdeki Ahmet'le beraber yaptınız. Ahmet'in müşterisi geldi, hayır diyemediniz. Evet, tamam, güle güle. 5.000'in 2.500'ünü Ahmet aldı. 2.500 size kaldı. 2.500'ün de 1.250'sini ofise bıraktınız. Herkesin suratı asık. Böyle bir kısır döngünün içine girmemeniz lazım. Girmemeniz için tek yöntem şu. Sadece ve sadece büyük portföylere çalışmak lazım. Kurumsal firmada çalışmak lazım. Büyük portföylere çalışmak lazım. Ben böyle düşünüyorum değerli dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz kendi yorumlarınızı da bu videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Videoyu çok uzatmayayım. Hoşça kalın.